Her ne kadar İstanbul böyle büyük bir şehir gibi görünse aslında yanı başımızda çakallar, tilkiler, hatta kurt, porsuk, kaya sansarı, birçok tür var. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Türkiye ulaşımdaki hamlelerine devam ediyor. İstanbul'a ikinci boğaz geliyor. İstanbul'un 3. gerdanlığı yıl. Türkiye'nin mega projeleri. Almanların yeni havalimanı Korkut. Zekeriya köyde lüks bir siteye domuzlar bastı. 3. havalimanı ve 3. köprü de yine çevreciler ayakta. Türkiye'nin gurur projesi 3. havalimanında. Yavaş yavaş sona geliyor. İstanbul'da domuz, kirpi, sansar derken şimdi de yaşam alanlarında aç kalan kurtlar şehre indi. Geceliğin Berat Ormanı'na gittiğinizde, ben arada sırada gitme fırsatı bulduğum için söylüyorum, birçok yaban hayvanını izleme imkanınız var. Çilingöz taraflarında fotokapan çalışmalar yapmıştık. Burada fotokapanlara yakalananlar porsuk, çakal, tilki, yaban domuzu, hatta bu alanda kurtlar da görülebiliyor. Eğer bunlara beslenme ve barınma imkanı sağladığı takdirde İstanbul hala bir yaban yaşam alanı sunabiliyor. Bir de insanlar etraflarında nasıl bir canlılık olduğunu fark edemiyorlar. İşte İstanbul'un üzerinden onlarca farklı türde on binlerce kuş geçiyor her sene 2 kez. Ancak kimse kafasını kaldırıp bakmıyor gökyüzünde. Leylekler, kartallar, şahinler, yırtıcı kuşlar, hatta zaman zaman pelikanlar, turnalar süzülerek göç ediyorlar. Boğaz boyunca devam ediyorlar. Bu yüzden İstanbul Boğazı bu kuşlar için binlerce yıldır göç rotası üzerinde. Göç rotaları kısa sürede oluşmuş rotalar değil. İnsanlar o coğrafyayı değiştiriyor olsalar da kuşlar rotalarını kolay kolay değiştirmiyorlar. Ne kadar kuş geçiyor biliyor musunuz? Yılda 500 bine yakın leylek, belki 200-300 bin tane yırtıcı geçiyor o noktada. Ve bir gün içerisinde 50-60 bin tane kuşu bir arada görebiliyorsunuz. Bütün göçmen kışlar, bıldırcın, çulluk devamlı geçiş yolu olduğu için her gittiğimizde tabii bunlar mevsimine göre o hayvana rastlayabiliyorduk. İnsanların oradaki kentleşmesiyle son 10-15 senede yapılan göçmen hayvanların yok edilmesi şekline geldi. Hayvan Orta Anadolu'dan kalkmış 300-500 kilometre hareket etmiş, boğazı geçmiş, Trakya'da herhangi bir yerde dinlenmesi gerekiyor. Ormanda dinleniyor, sulak alan kenarında dinleniyor. Geçen sene gelip konakladığı, beslendiği alanda bu sene bakıyor ki inşaat var. 50 kilometre, belki 100 kilometre daha fazla kat etmesi lazım. Biz bu habitatları yok edersek bu hayvanları ölüme sürüklemiş oluyoruz bir şekilde. Büyük projeler yapılırken bu projeleri yapan şirketler olabildiğince karlılıklarını artırma üzerine bunları tasarlıyorlar. Yani yaban hayatı üzerindeki etkileri ne kadar yüksek olmuş ya da ne kadar az olmuş bunu pek düşünmüyorlar. Kuzey ormanları berbat bir vaziyette. Bir yere otel yap, aç gitsin. Bir yere motel yap, aç gitsin. Bir yere yol yap, aç gitsin. Yapılması düşünülen Kanal İstanbul 3. köprü maalesef buradaki yaşam alanlarını bölücü etkileri var. Ben 3. havalimanına karşı değilim. Ben 3. havalimanını destekliyorum. Eğer Türkiye'nin ihtiyacı varsa 3. havalimanı, ben bu havalimanını destekliyorum. Ama o noktada yapılmasına karşıyım. Köprülerle ne yaptık? Kuş göç yollarını berbat ettik. Öbür tarafta yaban hayatını bitirdik. Neyle bitirdik? Havaalanını yap, inşaatı yap, şunu yap, fabrikayı yap, bilmem neyi yap. Yani biz sadece oraları betonlaştırmıyoruz, doğanın dengesini de bilerek bozuyoruz. Orada bir sürü küçük göl ve göletler bulunmaktadır. Onun içinde yaşayan binlerce canlı türü, balık olarak, kurbağa olarak, yılan olarak hepsi yok oldu. Niye bir şekilde yok edildi, nasıl bir doğa katliamı olduğunu gidip görseniz emin ol gözleriniz yaşarır. Şu anda orada doğa diye bir şey kalmadı. Her yer beton oldu. Bataklıkları kurutalım politikasıyla yetişen bir nesilden geliyoruz. En önemli ekolojik kaynağın, en önemli canlı kaynağının bulunduğu bataklıkları biz kurutmaya yönelik senelerce çalışmalar var. İngilizler bir ara memleketlerinde bataklıkları kuruttular. Yaptıkları hatanın farkına vardılar. Tekrar oraları bataklık iddiası edildiler. Bak şunu gördüler. 2 ayda kuruttuğun bataklığı eski haline 2000 senede getiremiyorsun.
bugün bir yaban domuzu İstanbul ormanlarında fink atan bir hayvan. Fakat artık onu da göremiyoruz. Çünkü hayvan yavrulacağı zaman yavrusunu saklayabileceği bir yer yok. Göller dolduruldu, yok edildi. Hayvanın su içeceği yerleri yok edildi. Yavrusunu doğurduğu zaman saklayacağı çalı çırpıyı ormanın içinde yok ettin. 3-4 tane domuzu almışlar, getirmişler. O 3-4 tane domuzu seyrediyor millet. Domuzlar da oradan mutlu. Niye mutlu? Hayvan yiyecek bir şeyi kalmadı ki şeyde, ormanda. Orada ekmek veriyorlar, yemek veriyorlar. Ama domuz kümes hayvanı değil ki kardeşim ya. Domuz da domuzluğunu bilecek. Gidecek ormanda yaban hayatının içerisinde yaşamını sürdürecek. Doğal hayat alanları tahrip edilen domuzlar şehre indi. İstanbul Boğazı'ndan çıkan bir domuz sahili birbirine kattı. Ellerde tüfekler. Sarıyer Rumeli Kabağı Mahallesi sakinleri domuz nöbetinde. Yaban domuzu ve kirpiden sonra şimdi de sansar alarmı yaşadı. Domuz, kirpi, sansar derken şimdi de aç kalan kurtlar şehre indi. Tilki. Aç mı kalmış bu ya? Elini uzatma, köpek değil oğlum, yemek için uzanıyor. Sevilmez vallahi kapatıyor. Acı ısırıyor. Yırtıcı hayvan abi. İstanbul Beykoz'da yola inen domuza otomobil çarptı. Domuz telef olurken araçta ise büyük hasar oluştu. Bizim en çok karşılaştığımız yaralanma vakalarının başında araç çarpmaları geliyor. Özellikle yırtıcı kuşlar, şahinler yolda ezilmiş hayvanları yemeye çalışırken onlar da araç çarpmasına maruz kalabiliyorlar. Özellikle buradaki ışık kaynakları bu ötücü kuşları gece çoğunlukla göç ettikleri için bu ötücüler bu ışık kaynaklarına yönelecekler ve birçoğu bu ışık kaynaklarına çarparak hayatlarını kaybedebiliyor. Türkiye'nin ilk ekolojik köprüsü. Ya o köprüyü yapanlar, o yazıyı yazanlar ekolojinin ne olduğunu biliyorlar mı acaba kardeşim ya? Sen o köprüyü niçin yapıyorsun? Otobanın bu tarafındaki ve bu tarafındaki habitatı birleştiriyorsun birbiriyle. Oradaki hayvan gerekirse buradaki dereye geçecek. Yani senin yaptığın köprüde hayvan geçemez ki kardeşim. Ne ekolojisi ya? Yaban hayatı geçiş köprülerin ihtiyaca göre değerlendirilmesi lazım. Hani oradaki hayvanların farklı türlerin farklı ihtiyaçları var. Alan kullanımları Anadolu'nun farklı bir yerinde ya da İstanbul'da değişebiliyor. O köprüden hayvan geçer mi? Püsküllü o yeşil şeyler var. Onu koyduğun zaman herhalde adı ekoloji oluyor. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından hazırlatılan Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacak kanalın çevreye etkileri konusunda dikkat çekici saptamalar içeriyor. Chat raporları geçerliliğini yitirmiş durumda. Pek çok chat raporu pek önem arz etmiyor. Olumlu chat raporu verecek kişiler belirleniyor. Onların chat raporu yazılıyor. Ahlaksız bir boyutta şu anda chat raporları. Kardeşim bir chat raporunun altına imza atmak kadar veballi bir iş yok ya. Chat raporu o kadar önemli bir şey ki ben olsam şöyle bir şey de düşünürüm. Ya ben bunun altına imza atabilecek kıratta, dolulukta bir adam mıyım acaba ya? Örneğin 3. Havalimanı'nın chat raporunda sadece 19 tane kuş türünden bahsediyor. Bugün inşaat halinde bile 3. Havalimanı'nın arazisine gittiğinizde 1-1,5 saat dolaşın. İnanın 20-25'ten fazla kuş görürsünüz. Sadece bir günde şu anki haliyle bile. Bu nesil bu ülkeyi nasıl kurtaracak? Bunun için çocuklara daha ilkokuldan, belki anaokuluna itibaren bir şekilde eğitim verilmesi gerekiyor ki biz doğa sevgisini, aslında bizim doğayı yönetmediğimizi, doğanın bir parçası olduğunu göstermemiz gerekiyor. Ben eskiden bu ormanda orman nakliyatını mandalarla yaptırırdım kardeşim. Manda da kalmadı şimdi o. Hadi gözümüz aydın. Hayvanlar artık İstanbul'un kuzey ormanlarında yaşamak dahi istemiyorlar. Emin olun hayvanların dili olsa bunu size benden çok daha iyi anlatacaklar çektikleri. Çünkü hayvanın yaşayıp üreme şansını yok ettiler. Bu olay bu.